Ağustos ayında Afrika'da yaşadığım o büyük deneyimden sonra artık sadeleşme üzerine bir hayat yaşayacağımı size söylemiştim. Bu videoda da bu kararımın hayatımda şimdiye kadar neleri değiştirdiğini ve bana neler kattığını sizle paylaşmak istiyorum. İster az çoktur deyin, ister sadeleşme, ister minimalizm. Öncelikle bu yaşam modelinin tam olarak ne olduğunu anlamak lazım. Kesinlikle etrafındaki her şeyi sıfırla, her şeyi çöpe at değil mesele. İki kural var. Üzerine düşündüğü şeyin amacı ne ve sana faydası ne? O artık her neyse bu iki kurala da uymuyorsa ondan uzaklaşacaksın. Ve aslında sizle tüm bunları paylaşmamın sebebi de şu: maddedeki azaltmayı, sadeleştirmeyi yaptığınızda keyifli, motive ve huzurlu bir yaşama yer açıyorsunuz. Şimdi gelin birkaç maddede neler yaptım ve hayatımda neler değişti bunlara bakalım. 1. Evdeki fazlalıklardan kurtuldum. Neticede madde dünyasında yaşıyoruz ve bize olan etkisini kabul etmeliyiz. Dolayısıyla değişim maddeden zihne doğru olmalı, dışarıdan içe doğru olmalı. Biz 10 ay önce bu eve taşındık ve fark etmeden aslında bu fikrin altyapısını epey güzelce oluşturmuşuz. 1+1 bir evde yaşıyorum. Size fikir vermesi açısından bir ev turu videosu yapmak istiyorum aslında. Ama bu videoya sığmayacak o. Şimdi gelin madde madde bu evde yaşamımla ilgili, eşyalarla ilgili neler değiştirdim bunlara bakalım. 1. Gardırop. İşe kıyafetlerimi elden geçirmekle başladım. Son 1 yıldır giymediğim her şeyi çıkarttım ve belediyenin kıyafet kumbarasına attım. Burada duygusal olmayın lütfen. Giymiyorsanız uzaklaştırın. Hikayesiz, ruhsuz, birbirine benzer onlarca şeye sahibiz. İnanın bana, kıyafetlerim azaldıkça hikayelerinin arttığını fark ettim. 2. Ev düzeni. Açıkçası bu konuda hiçbir şey yapmadık. Zaten evimiz bomboş, çok az şey var. Misafirler gelince, ki çok nadir gelir, şu koltukta oturuyorlar, karşılarında bir televizyon yok. Televizyon modası geçmiş ve ilkel bir icat olduğu için 15 yıldır kullanmıyorum. Bununla ilgili de bir video çekeceğim size. Şurada bir yemek masamız var, aynı zamanda çalışma masam olarak kullanıyorum orayı. Şu kütüphanem ve şurası da mutfak. Başka da bir oda yok. Tüm evimiz ve eşyamız bu kadar. Sağda solda sırf alınmış bir kere dursun dediğiniz şeyler varsa ya birine verin ya da ikinci el ürün satış uygulamaları var. Orada satabilirsiniz. Sahip oldukların zamanla sana sahip olur. Depolama olarak da hem ucuz hem düzenli çözümler ürettim. Detaylı olarak ev videosunda eşyalarımın azaldıkça zihnimin nasıl sakinleştiğini size zaten uzun uzun anlatacağım. Bu kısmı hızlı geçiyorum. 3. Çalışma masası. Bende biraz simetri takıntısı var. Çalışmadan önce her şeyi tertemiz yapardım. Ama şöyle bir baktığımda fazla kablolar, kullanmadığım kalemler, yedek şarj cihazları, fazla not defteri vesaire hepsini toparlayıp kaldırdım. Şu an sadece kullandığım ve işime fayda sağlayan şeyler var. Emin olun, bu sadelik sizin yaratıcılığınızı maksimize edecek. 4. Kütüphane. Bu eve taşınmadan önceki evimde dev bir kütüphane vardı. Bu kütüphanemde ise okuyup beğendiklerim ve daha sonra okuyacaklarım dışında hepsini kaldırdım. Adet olarak azaldılar ama kıymet olarak ortaya çıktılar. 5. Mutfak. Bu dünyadaki tek ve en iyi arkadaşım eşim de bu süreçte hep benimle oldu ve birlikte değiştik açıkçası. Hiç düşündünüz mü neden 4 kişilik çekirdek bir Türk ailesinde 20 tane çay bardağı olur? Bizde de 10 tane çay bardağı, su bardağı vesaire vardı. Bütün dolapları boşalttık. Bizim için hepsinden 2'şer tane, misafir durumu için de 4 tane çay bardağı bıraktık geriye. Eşya kalabalığından kurtulduğunuzda emin olun siz eşyaya hizmet etmek yerine az ve gerekli olan eşyalar size hizmet etmeye başlıyor. İnsanlar evlerine birilerini çağırınca bir şeyler göstermek ister. Bizim evimizde inanın işte bu kadardı, gördünüz. Gösterecek hiçbir şey yok ama konuşulacak, dinlenilecek, anlatılacak, keşfedilecek dolu dolu şeyler var. Şimdilik burada bir ara verelim, bir sonraki maddeye geçelim. 2. Vaktim ve konsantrasyonum arttı. Dijitalde, telefon ve bilgisayarımda, arkadaşlarımda, çevremde, ilgilendiğim gündemlerde, alışkanlıklarımda gerçekleştirdiğim sadeleşmeler bana her gün birkaç saat kazandırdı. Küçük küçük ve olmasa da olur işlere her gün saatlerimi verdiğimi fark ettim. Buradaki sadeleşmeler bana inanılmaz vakit kazandırdı. Bu taktikleri de aslında sizle paylaşmak istiyorum. Ama bu videoda değil, bu olayların hepsini tek tek ele aldığım detaylı videolarda. Hayat bazen otobüsün sol camından etrafı izlerken sağ camından kaçırdıklarımızdan ibarettir. Hayallerinizi kaçırmamak için bugün şunu yapın. Önünüze bir A4 alın ve hayattaki önceliklerinizi yazın. Bana güvenin, önceliklerinizi belirledikten sonra devam etmesi çok kolay oluyor. Önceliklerimi netleştirince önceliğim olmayan şeylere hayır diye
kendimle baş başa kalma sürelerim her geçen gün arttı. Artık daha iyi odaklanıyorum, daha konsantre çalışıyorum ve daha stressiz bir insanım. Meşgul olmanın marifet sanıldığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Ama ben şunu fark ettim. Bir olaya konsantre kaldığımda oradaki üretkenliğim de artıyor. Benim bu dünyada güvendiğim şey buradaki inanç. Ama sahip olduğum en kıymetli şey de burası. Bana güvenin, burası sakin kalıp, olaya konsantre kalıp üretmeye başladığımı kendinizi bile şaşırtacaksınız. 3. Daha az istememi sağladı. Şimdi evi boşaltmışsın, etrafındaki eşyaları azaltmışsın. Sıra alışverişe geldiğinde emin olun bana eliniz gitmemeye başlıyor. Ne sıklıkla kullanacağım, ne kadar fayda edineceğim. Her alışverişinizde bu iki soruyu sorun. Alacaklarınızın %90'ını zaten almayacaksınız. Çünkü satın alma psikolojisinin altında %99 sahip olmaktan alınan anlık hazlar vardır. O haz tatmin edilince büyü bozuluyor ve eşya sıradanlaşıyor. Minimalizmin bir amacı da zaten bu kısır döngüyü kırabilmek. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. Arkadaşlar olay burada. Burayı zenginleştirmekte. Ama bize sokaklar saçma sapan bir kültürü öğretti. Bütün medya, bütün internet, bütün Instagram, bütün YouTube hayat amacı hakkında iki kelime konuşamayan, her gün kombin fotoğrafları, hoplama zıplama videoları paylaşan tiplerle dolu. Bu kültür insanları zehirliyor. Zehirlenen insanlar da hayatı bunlardan ibaret sanıyor. Bir insanın vicdanı ve zekasından daha değerli hiçbir şey olamaz. Lütfen bunlardan etkilenin. Cüzdanlardan ve rujlardan değil. 4. Mental sağlığım arttı. Şunu fark ettim bu süreçte. Hayatımdaki streslerin çoğu sahip olduğum şeyler yüzünden kaynaklanıyormuş. Etrafımı boşalttıkça stres ihtimallerini de azaltmış oldum. Artık kendime daha çok vakit ayırabiliyorum ve bu beni daha mutlu bir insan yapıyor. Kazandığım vakit sayesinde ay sonuna kadar her gün spor sözüm aksamadan devam ediyor. Eşime daha çok vakit ayırabiliyorum. Daha fazla kitap okuyabiliyorum. Farkındaysanız YouTube videolarımla da daha fazla ilgileniyorum artık. Pazar günüm her şey uçak modunda ve sadece bana ait notlarımı temize geçme, kendimi geliştirme, aklımı geliştirme, maneviyatımı geliştirme günü olarak belirledim. Emin olun bu felsefe size özgüven verecek. Kendiniz güveniniz artacak. Lüzumsuz işlerle harcadığınız vakit azalacağı için kendinizi geliştirme hızınız da artmış olacak. Arkadaşlar eğer sigara ve alkol kullanıyorsanız bu sadeleşmeyle birlikte artık onların da hayatınızda sırıtan fazlalıklar olduğunu göreceksiniz. Zihniniz sadeleşip durulanacağı için bir şeye bağlı kalma, ona gebe kalma, bir şeye muhtaç kalma fikri konu ne olursa olsun sizi irite etmeye başlayacak ve kötü alışkanlıklarınızdan kurtulacaksınız. İnsan azaldıkça çoğalır, sadeleştikçe özgürleşir. Arkadaşlar bu süreç gerçekten de beni daha güzel bir insan yaptı. Emin olun size de çok iyi gelecek. Sizi de daha iyi bir insan yapacak. Kendinize belki de şaşıracaksınız. Bazılarınız hatta şunu söyleyecek. Ya ben şimdiye kadar yaşamıyormuşum. Bu felsefeyle yaşamaya başladığım günü yeni hayatımın ilk günü ilan ediyorum. Bence az çoktur felsefesi toplumun ihtiyacı olduğu o umut ışığı. Bizim inancımızın tam merkezinde olan bir şey ama birçok şeyde olduğu gibi bunu da kaçırdığımız için son 10 yılda popüler olup batıdan gündemimize girdi ve bence çok büyük bir kitleyi, hemen hemen herkesi zamanı geldiğinde kuşatacak, saracak ve yeni hayatlar doğuracak. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Hayatınıza alıp sizi iyileştiren bir bilgi bulduğunuzda lütfen bunu başka insanlarla da paylaşın. Çünkü bu bilgilere denk gelmeyenlere siz denk geleceksiniz ve onların hayatını değiştireceksiniz. Size güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki cumartesi görüşmek üzere. Ve kısa bir not unutmayayım. Artık salı günü de kısa videolar atmaya çalışacağım vakit buldukça. Eğer kanala aboneyseniz bildirimleri açın ki salı günü videolarında kaçırmamış olursunuz. Videoyu da şununla bitirelim. Belki de yaratılmış kelimeler, cümleler içinde en güzeliyle ne için varsanız onun için yaşayın.